Heyecanla ben doğumları bekliyorum. Siz de eminim ki benim kadar merak ediyorsunuzdur. Yani Karacabey Merinosu ile ilgili bildiğim bütün bilgileri sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Buğdaylarımızı oradan kovayla alıp içine dökeceğiz ve öğüteceğiz. Bu ne zamana kadar böyle sürdü arkadaşlar? Ama yani sıfır tecrübeyle başlayan bir insan için bu anlattıklarım bence çok önemli. Gebeliğin son bir ayı çok önemliydi. O bir ayında nasıl besleyeceğiz? Oradaki rasyonumuz nasıl olacak? Şimdi ve bu hiç istemediğimiz bir şey. Yani sürüyü olumsuz etkileyecek bir şey bu arkadaşlar. Aslında bunları biraz nemlendirip de yapsam tam flake olur ama çok büyük hata yapmış oluruz. Yani hem anne zayıflamaya gider öyle bir hata yaparsak, hem de biz yani başımıza geldi daha önce, bazı hayvanlarımız çok kiloluydu. Bunu kesinlikle vermek zorundayız. Yani burada işte tasarruf edelim. Ya 500 gram değil de hayvanlar başı 200 gram koyun diye mi verelim? Hayvanlarıma verdiğim rasyonu size anlatıyorum. Yani bu verdiğim rasyon her hayvan için geçerli değildir. Bunlar ben şimdi sizlere bu videoda arkadaşlar gebe koyunlarımızın nasıl beslendiğini. Hepinize merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma ve yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar gördüğünüz gibi ağanın içinden sizi karşıladım. Çünkü burada olmamın sebebi o çok heyecanla beklediğiniz rasyon videosunu şimdi hep birlikte size paylaşıyor olmam olacak. O yüzden ağırımızın içerisindeyim. Şimdi koyunlarımızı da size şöyle gösterirken bir yandan da anlatayım arkadaşlar. Şimdi rasyonlarla ilgili çok heyecanla siz bir video bekliyordunuz. Hayvanları, koyunlarımı nasıl beslediğimi çok merak ediyordunuz arkadaşlar. Şimdi bu rasyon konusu çok uzun bir konu. Yani çünkü her dönem hayvanların rasyonu ve beslenme sistemi değişiyor arkadaşlar. Onun için bir videoda, yani bunu size videonun başında belirtmek istiyorum. Yani bu tek videoda size işte bütün her dönemdeki yaptığımız rasyonları anlatmam çok uzun vaktimizi alır ve sıkıcı olabilir. Onun için ben şimdi sizlere bu videoda arkadaşlar gebe koyunlarımızın nasıl beslendiğini ve gebeliğin en önemli dönemi olan son bir ayda, yani doğumlara kalan son 20 gündeki, son bir aydaki süredeki beslenme sistemimizi ve doğumdan sonraki yine çok önemli olan o 45 günlük beslenme dönemini anlatacağım. Ayrıca bir de geçenki videomuzda hatırlıyorsanız bunlar toklularımız burada. Genç kızlarımız. Bunları ayırdığımı bahsetmiştim sizlere. Bu genç kızlarımızı da yine aynı şekilde arkadaşlar nasıl beslediğimizi anlatacağım sizlere. Gelin hep birlikte videomuza başlayalım. Şimdi sırasıyla anlatacak olursam şöyle başlayayım. Hayvanlarımız flashing'den çıktıktan sonra, flashing de çok önemli bir besleme dönemi bu arada. İleride onunla ilgili bir videoda paylaşacağım. Biliyorsunuz bu Koçkat'ın dönemindeki beslenme sistemine flashing diyoruz biz. Flashing'den çıktıktan sonra ve Koçkat'ımı bittikten sonra arkadaşlar ben bu hayvanlarımızı belli bir dönem regrasta yaydım. Yani bu bizim hayvanları en az besleyebileceğimiz dönem oluyor işin aslında. Bakın şöyle ip girmiş. Bunlara da çok dikkat etmemiz gerekiyor. Görmüşken onu da alayım. Yaylımlar çıktığı süre boyunca ben hayvanlarımıza sınırsız saman döküyordum önlerine yiyebildikleri kadar. Ve ayrıca işte gün boyunca sınırsız regrasta yayılıyorlardı. Bu regrasla ilgili bir oynatma listesi de hazırladım. Onu da izlemek isterseniz buraya kart olarak bırakırım. Tıklayıp izleyebilirsiniz arkadaşlar. Regraslarla ilgili yaptığımız işlemleri oradan izleyebilirsiniz, görebilirsiniz. O dönemde ben yine de önlerine bir 250-300 gram kadar buğday kırması, ezmesi döküyordum. Çünkü ben geçen sene buğday az olmuştu zaten buğdayımız. Bunların hepsini stoklamıştım bir yere.
satmamıştım hiç ve hayvanlarımıza ayırmıştım ve işte sürekli yediriyorduk ve hala da yediriyoruz ama artık onlar bitti. Birkaç gün itibariyle yeni buğdaylara geçmiş olduk. Neyse konuyu da çok dağıtmak istemiyorum. O dönemde sınırsız işte saman önlerinde yiyebildik gün içerisinde yaylımda yapay meramızda yiyebildikleri kadar regras ve 300 gram kadar buğday yedi hayvanlarımız. Bu ne zamana kadar böyle sürdü arkadaşlar? Yapay meramızdan hayvanlarımızı, koyunlarımızı ayırana kadar. Biz yapay meraya artık koyunlarımızı çıkarmayı kestiğimizde ben önlerine şu anda yedikleri üzere görebiliyor musunuz bilmiyorum ama regras vermeye başladım. Ve aynı zamanda yine bir buğdayı da 400 gram bandına çıkarttım. Çünkü dışarıya çıkmadıkları için. Şimdi o yaylım bittikten bu yanadır bu şekilde hep besliyorum hayvanlarımı. Şimdi bundan sonraki süreçte nasıl besleyeceğiz ondan bahsedeyim. Tohumlarımız 15 Temmuz'da başlayacak. Daha önce bahsettiğim videolarda da hatırlıyorsanız 15 Temmuz'da başlayacak. Bugün ben bu videoyu arkadaşlar şöyle bakalım saatimize. Haziran'ın 21'inde çekiyorum. Şu anda hayvanlarımız regras yiyorlar kaba yem, kaliteli yem olarak ama regras elimde çok az. Şöyle göstereyim. Yani burada gördüğünüz kadar regrasım kaldı. Ve şu anda bu regras dışında çiftlikte işin aslında saman, yulaf başka hiçbir kaba yemde yok. Bir tek bu var. Şimdi biz buğdaylarımızı geçen hasat ettik. Buğdaylarımız geldikten sonra çiftliğimize buraya stokladıktan sonra o da tahmin ediyorum işte bu Haziran'ın 21'iydi bugün. 25'ine doğru olur. Yani 25'i gibi artık hayvanlarımız bizim regras değil saman tüketmeye başlayacaklar. Neden regras vermeyeceğim? İşin aslında elimde regras bol olsaydı ve yani ben bu sene 35, 36, 37 dönüm işte regras ekmiştim. 1500 balya gibi yani minimum 1000 balya gibi regras alırım diye tahmin ediyordum. İşte ama doğa olaylarından, hava şartlarından falan o tahminlerimiz tutmadı. O yüzden de regras stoğu yapamadık. Bu regrasları da kuzularıma ayırdım. Onun için koyunlara veremeyeceğim. Ama koyunlarımıza o az önce de dediğim gebeliğin son bir ayı çok önemliydi. O bir ayında nasıl besleyeceğiz? Oradaki rasyonumuz nasıl olacak? Şimdi ondan bahsedeceğim size. Orada da işte önlerine saman vereceğim arkadaşlar. Bu samanı ama yem karmada mı karıp mı veririm yoksa direkt önlerine mi dökerim ona daha karar vermedim. Samanla birlikte yine ben hayvanlarıma kendi ürettiğimiz buğdaylardan bir 350 gramla 400 gram arası buğday ezmesi vermeyi düşünüyorum. Fakat şöyle de olabilir yani şu anda arpa edinmedik daha ama eğer arpa edinirsem belki 200 gram buğday ezmesi, 200-250 gram buğday ezmesi, 200-250 gram arpa ezmesi yapabilirim. Onun için net bir şey söyleyemeyeceğim. Şu andaki elimdeki yemlere göre konuşuyorum. Ve ayrıyetten de son 15-20 gün kala yani bu ayın sonuna doğru koyun süt yemine başlayacağız arkadaşlar. Hayvan başı da yani 450 gramla 500 gram arasında koyun süt yemi vereceğim. Çünkü koyun süt yemi sadece kalitesiz kaba yem veriyoruz. Şartlar öyle gerektirdiği için mecburen. Sadece buğday ezmesiyle olmaz. Gebeliğin en önemli dönemi diyoruz hep o son bir ay. Neden en önemli dönemi? Son bir ayda kuzu anne karnında en hızlı gelişimini yaptığı dönem oluyor. Yani size şöyle örnekleyebilirim onu. İlk 4 ay kuzu %30 gelişiyorsa son bir ay %70 gelişiyor. O yüzden de beslemeye, anneyi beslemeye en önemli dikkat etmemiz gereken dönem bu dönem olmuş oluyor arkadaşlar. Şöyle devam edecek olursak bu besleme şekli yani 400 gram buğday ezmesi ve 450-500 gram koyun süt yemi hangi döneme kadar devam edecek? Doğumlardan 45 gün sonrasına kadar devam ettireceğim. Onun da sebebi yine kuzu doğduktan sonra da anne süt ürettiği için kuzuyu özellikle ikiz kuzulu anneler süt ürettiği için çok daha fazla işte enerji, protein gibi, vitamin, mineral gibi desteklere
gerek duyduklarından ötürü o süt yemini abi kuzu doğurdu artık yeter bizim süt yemiyle işimiz bitti deyip kesersek çok büyük hata yapmış oluruz. Yani hem anne zayıflamaya gider öyle bir hata yaparsak hem de bizim kuzumuz sağlıklı gelişemez. Yeteri kadar annesinde süt bulamadığı için arkadaşlar. Şimdi ama bu tarihleri ben hep şöyle hesaplıyorum. Koç katım ve ilk doğacak kuzu tarihine göre hesaplıyorum. Şimdi benim koç katım tarihime göre ilk doğacak yani üzerine tam 5 ay koyduğumda ilk doğacak kuzum 15 Temmuz'da doğması gerekiyor. Fakat bugünler arkadaşlar artı eksi 3-5 gün olabiliyor. Yani 15 Temmuz değil de 10-11 Temmuz'da da ilk koyun doğurabilir. 17, 18, 19 Temmuz'da da doğurabilir. Ve doğum bizim bir günde bitmiyor tabii. Yani o doğum biz koçu 2 dönem tutuyoruz. Yani koyunların kızgınlık gösterme dönemleri 20-21 gün yanlış hatırlamıyorsam 20-21 gün 3 hafta olması lazım. Biz koçu hani bir dönemde koyun kızgınlık göstermedi veya o dönemde boşluk olduysa diye 2 dönem tutuyoruz. Onun için de koçlarımız 45 gün kalıyor. Fakat bizim doğumlarımız 45 günü pek bulmuyor arkadaşlar. Çoğunluğu bir ay içerisinde doğuruyor. Onun için de ben koyun süt yemi vermeye şimdi hayvanlarıma Haziran 15'inde değil de Haziran sonlarına doğru başlayacağım. Ve ondan sonra tam işte 2 ay yani 15 gün öyle diyelim 45 günde doğum sonrası tam 60 gün boyunca o yarım kilo hayvan başı koyun süt yemine devam edeceğiz. Bunu kesinlikle vermek zorundayız. Yani burada işte tasarruf edelim. Ya 500 gram değil de hayvan başı 200 gram koyun süt yemi verelim deme gibi bir şansımız yok. Yani kar amacı gütmeyi bırakın hayvan sağlığı için bir zararlı bir şey olur bu. Sağlıklı bir durum olmaz arkadaşlar. Zaten buğday ezmesine sürekli devam ediyoruz. Ama bu rasyonumuzla ilgili bir güncelleme olacak olursa ilerleyen videolarda da ben yine sizlere bunu paylaşırım arkadaşlar. Onun dışında hayvanlarımızın kondisyonları şu anda gayet güzel. Yani biz çok beslemek de zararlı. Yani buna da dikkat etmek durumundayız. Neden buna da dikkat etmek durumundayız? Şimdi biz hayvanlarımızı bu dönemde fazla besleyip de yağlandırırsak bu sefer doğum zorluğu da yaşayacak hayvanlarımız. Yani başımıza geldi daha önce bazı hayvanlarımız çok kiloluydu. Yani rahim işte dışa çıkma gibi durumlar ne yazık ki olabiliyor. Onun için çok çok önemli bir dönem. Hayvanlarımız gördüğünüz gibi böyle şöyle de hatta size tek tek biraz gezdireyim görün hayvanlar arkadaşlar. Kondisyonlarını da görmüş olun. Yani ne zayıf ne de çok yağlı olacak. Orta kondisyonda olmalılar. Bakın mesela şu gelen hayvanı görebiliyor musunuz? Tam istediğimiz durumda. Onun için çok böyle gramajla işte gramla tartarak besliyoruz hayvanlarımızı. Şimdi eskisi gibi mesela ben yaşlı bir çobana bir gün sordum. Ne kadar işte arpa veriyorum dedi. Ne kadar arpa veriyorsun abi dedim hayvan başı dedim. Ya dedi ben de öyle bilmem dedi. Bir kova sabah önlerine döküyorum. Bir kova akşam önlerine döküyorum. Ya tamam iyi güzel döküyorsun da yani bu gramını bilmiyorsun. Hayvan başı ne kadar tükettiklerini bilmiyorsun. Az mı geliyor hayvana çok mu geliyor? Yani çoğu da zarar azı da zarar. Yani bunun bir kararı olması lazım. Ve kitabında da bu hayvanların kilo oranıyla yani beslenmeleri gerektiği, almalarına gerektiği gıdalar belli. Biz de ona göre beslemeliyiz. Bu işi düzgün ve bilinçli yapmak istiyorsak. Onun dışında şöyle şurada toklularımız var. Bu toklularımızın da beslemesiyle ilgili sizlere bilgi vereyim. Bu toklularımız da arkadaşlar şöyle kamerayı şuraya koyduktan sonra anlatayım sizlere. Bu toklularımız da arkadaşlar anneleriyle birlikte yine regrasla yayılıyorlardı. Ve o dönemde buradaki anaç hayvanlarımızla birlikte işte yine bahsettiğimiz gramajda arpa yiyorlardı, saman yiyorlardı ve sınırsız regras yiyorlardı. Ama şu andan itibaren
Yani bu işte 2-3 gün falan oldu yanlış hatırlamıyorsam. Tam tarih yanlış bilgi de vermeyeyim tarihlerle ilgili. Artık buraya ayırdık. Burada yine 300-350 gram buğday ezmesi yiyecekler. Ve hayvan başı da 400 gram 450 gram arası kuzu büyütme yemi yiyecekler. İşin aslında toklu besi, tane toklu besi yemi almayı düşünüyordum fakat bulamadım. Onun için kuzu büyütme yemi aldım. Ya o da onlar için sağlıklı bir yem. Önemli değil o kadar yani toklu besi olması veya illa şu yem olacak diye. Gayet zaten sağlıklılar hayvanlarımız. Biz toklularımızda, dişi toklularımızda çok hızlı gelişim istemiyoruz. Yani yavaş, uzun sürede yavaş adım adım gelişme istiyoruz. Onun için de toklularımızın, anne adaylarımızın yani gelecekte bize damızlık olacak anne adayları, dişilerimizin de beslenmesi çok çok önemli. Onun için de yine aynı şekilde önlerine sınırsız veya az bir besi yaparak olmaz. Şöyle bakın onları da yakından gösterecek olursam mesela şu siyah koyun işin aslında bir tık zayıf. Şu beyazlar iyi. Şu beyaz iyi ama şu bir tık zayıf kalmış. O da artık burada kendi bölümünde kilosunu toparlayacaktır. Zaten ilerleyen dönemlerde de siz de benle birlikte hepsine şahit olacaksınız. Bu topları ayırmamın en büyük sebeplerinden bir tanesi de arkadaşlar. Şimdi toklu hayvan, hiç doğum yapmamış hayvan yani tam annelik içgüdüsü, anaç hayvan gibi taşıyamayabiliyor annelik içgüdüsünü. Ki bunlar gebe bile değil şu anda. Evet hepsi bir arada olsa olur mu? Olur fakat bu sefer 100'e yakın hayvan işte koyunlar doğuracak. Evet ben doğuran koyunu kuzusuyla birlikte ilk 2-3 gün duruma göre 4 gün ayrı bir kulübe gibi yere alıyorum. Orada ayrı özel bakım yapıyorum. Bireysel bir ilgileniyoruz onlarla ama neticede dışarı saldığımızda o kuzular 100 tane koyunun içine çıkmış oluyor. Ve içlerinde de böyle acemiler olursa yani kuzu zorluk yaşayabilir. Daha rahat etmeleri için hem annelerin hem doğacak kuzularımızın bunları buraya ayırdım. Hatta şöyle yapacağım. Bizim anaçlarımızda işte biz flashingle besleyip koçu belli bir dönem sürümüzün içerisinde tuttuğumuz için yani belli bir oranda buna %10 kadar diyebiliriz. Boş hayvanımız çıkabiliyor. Ve bu benim tarzımdaki besleme, hayvancılık yapan bütün işletmelerde böyle. Şimdi onun için ben doğumlar yaklaşınca zaten memelerinden ve karınlarından belli olanlar, ağır gebe olanlar çok belli oluyor. Onları işaretleyeceğim. Şüphelendiklerimi ultrason yaptıracağım. Boş olan koyunlarımızı da bu tokluların yani kesin değil ama bu tokluların yanına almayı düşünüyorum arkadaşlar. Ki burada doğum yapacak koyunlarımızda ne kadar az kalabalık olursa o kadar iyi bizim için. İnşallah bir güzel, bereketli bir doğum sezonu geçiririz. Artık çok az kaldı dediğim gibi yani 3 hafta gibi bir süre kaldı. Yani videoları da takip etmeyi asla unutmayın. İşte ilk doğan kuzumuz, doğan kuzular, ikizlik oranları, işte doğan kuzularımıza ne gibi işlemler uyguluyoruz, annelerine ne gibi işte iğneler, aşılar uyguluyoruz. Bunları hep ilerleyen dönemlerde sizlere bahsedeceğim. Yani Karacabey Merinosu ile ilgili bildiğim bütün bilgileri sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Onun için kanalı lütfen takip etmeyi unutmayın. Bu arada şimdi önümüzdeki dönemde K99 dediğimiz aşıyı uygulayacağız. Veterinerimiz gelecek. Onunla ilgili bir video da paylaşmayı düşünüyorum. Uzun bir video yapar mıyım bilmiyorum ama yani shorts da olsa, kısa da olsa videoya, YouTube'a bununla ilgili bir K99 aşılarını yaptığımız videoyla, uygulamayla ilgili bir video paylaşacağım. Orada da yine size K99 aşısının önemini de bahsederim. Onu da hiç kaçırmamanızı ve dikkatle izlemenizi, o videoyu arkadaşlar takip etmenizi sizden rica edeceğim. Çünkü hayvancılık yapacaklar için çok önemli bir konu o da. Aşıların geneli hepsi önemli ama doğuma yaklaştığında kuzu ishalleri için özellikle kuzu ishali biliyorsunuz koyuncunun özellikle et ırkı yani bütün koyun ırkı hayvanların baş belası diyebilirim ishal kuzularda. O bakalım inşallah bu dönem
bizim kuzularımıza ishal gelmez. Geçen doğumlarda çok hafif atlatmıştık. Çok ciddi tedbirler alarak yaklaştığımız için çok hafif atlatmıştık. Umarım bu dönemde öyle hafif atlatırız diye umuyorum. Allah sağlık sıhhat verirse onlara da paylaşacağız arkadaşlar. Bu arada sürü yönetimini ben şöyle yapıyorum. Mesela az önce de dedim ya, hani %10 gibi bir şey çıkabiliyor, boş çıkabiliyor bizim bu sistemde, koyunlarda tutmayan olabiliyor diye. Orada tutmayan koyunları arkadaşlar ben işaretliyorum. İşte onların üzerine B harfi vuruyorum. Ki bir dahaki doğumda da yine eğer boş çıkarlarsa yani o hayvanı kısır deyip artık kısır olduğunu anlamış oluyoruz. Ve ona göre damızlık vasfından çıkarıyoruz o hayvanı. Onu da anlamanın yöntemi böyle denemek oluyor. İşte ilkinde doğurmadı, bir şans veriyoruz ona. İkincide de gebe kalmıyorsa orada artık anlıyoruz ki bu hayvan kısır ve damızlık vasfından ne yazık ki onu çıkarıyoruz. Hadi yine hep birlikte gezelim, hem ağırın içerisinde size görüntüler, siz koyunlarımızı izlerken ben de anlatmış olurum. Şimdi arkadaşlar bana neden işte 400 gram, 450 gram buğday yerine işte daha fazla buğday vermiyorsun diye sorabilirsiniz haklı olarak. İşte elinde çünkü buğday var, daha fazla versene, koyun süt yemine niye para vereceksin gibi sorular gelebilir. Onun da sebebi buğday arkadaşlar koyunculukta yani en dikkat etmemiz gereken yemlerden bir tanesi. Çünkü asidoz riski çok yüksek. Eğer fazla verirsek hayvanlarımız ishal olabilir. İşte sıvı kaybı, ateş, koyun düşüğüne kadar sonuç gidebilir. Onun için belli bir miktarda, yani o tehlikeli bölgeye geçmeden biz buğdayı kullanmayı tercih ediyoruz işletmemizde. Onun dışında yani bu koyun doğum dönemi, kuzulama dönemi ile ilgili benim kullandığım rasyon bu şekilde. Şimdi size böyle bir çırpıda anlattım. Ne kadar kolay bir şeymiş gibi geliyor olabilir. Ama yani sıfır tecrübeyle başlayan bir insan için bu anlattıklarım bence çok önemli. Yani ben bu tecrübeleri mesela bu rasyonu deneme yanılma yöntemleriyle edindim diyebilirim. Bir de şuna bakın arkadaşlar, yani hayvanları beslerken işte yaptığınız rasyonu veriyorsunuz. Zaten yemi ne olursa olsun, işte tane yem, kesif yem, fabrika yemi fark etmeksizin hayvanlara kesinlikle kademeli artış yapacaksınız arkadaşlar. Şimdi ben ne diyorum size? Yarım kiloya yakın koyun süt yemi vereceğim diyorum. Ama şimdi bunlar hiç yemiyorlar koyun süt yemi. Ne yapacağım? Ben 100 gramla başlayıp işte 120 gram, 150 gram, 200 gram, 250 gram, işte bir iki gün 250 gram verdikten sonra 300 gram, 350 gram böyle kademe arttırarak beslemek durumundayım hayvanlarımı. Çünkü ben koyun süt yemini çiftliğe, işletmeye getirir getirmez pat diye yarım kilo, işte 70 tane hayvan var. 70 çarpı yarım kilo 35 kilo. 35 kilo yemi hayvanlar daha ona hiç alışmadan birden önlerine dökersem direkt arkadaşlar hayvanlar yeme çarpılacaklardır. Ve bu hiç istemediğimiz bir şey. Yani sürüyü olumsuz etkileyecek bir şey bu arkadaşlar. Onun için yani asla rasyonlarınızda hayvanlarınızı beslerken hep kademeli geçiş. Buna çok dikkat edin. Bu çok önemli konulardan yine bir tanesi arkadaşlar. Bu arada işte yem, buğday ezmesinden, buğday kırmasından bahsediyoruz sürekli. Ben şimdi size onu da göstereyim. Tane buğdaylarımız kırıldıktan, ezildikten sonra nasıl bir hale geliyorlar. Çuvalın içerisinde buğdaylarımız. Bakın arkadaşlar. Şimdi size şöyle gösterecek olursam. Bakın. Bakın arkadaşlar, buğdaylarımız, tane buğdaylarımız ezildikten sonra şöyle şu hale geliyorlar. Yani buğdayların kimi kırılıyor, kimi eziliyor. Çok sert yapıda olduğu için buğday arpa gibi tam flake haline gelmiyor. Ama buğdayımızın 2-3 parçaya kırılması bile bizim için yeterli. Ben daha önceden buğdayı hep koyunlarıma
tane olarak diri halde veriyordum. Ve yani dikkat ettiğim zaman dışkılarına orada bir %30 gibi kayıp yaşıyorduk. Çünkü sindiremeden vücudundan atıyordu onu. Ama bu buğdaylar 2'ye bile kırılsa, 3'e bile kırılsa onu hayvanımız %100 olmasa bile %95, %98, %99 oranında sindiriyor. Böylece ne oluyor? Bizim yemimiz, buğdayımız çöpe gitmemiş oluyor. Tam manasıyla verdiğimiz oranda onu hayvan alıp tüketmiş ve o sayede beslenmiş oluyor arkadaşlar. Buna da dikkat edin. Yani tane yerine bir ezme makinesi edinirseniz daha verimli olacağını, hatta uzun vadede o ezme makinesinin kendini ödeyeceğini sizlere söyleyebilirim. Ezme makinemizle ilgili birazdan bir çuval ben yarın için ezme yapacağım, yarın sabah için. Onun da görüntülerini çekerim arkadaşlar. Yüklerim, ezme makinesinde nasıl çalıştığını görürsünüz hep birlikte. Buğday ezmemiz ağırın içinde bitmişti. Ben size göstereceğim buğdaylarımızı nasıl ezdiğimizi. Fakat ilk önce ezme makinemiz burada, onu bir fişin yanına götürelim hep birlikte. Şimdi makinemizi yerine getirdim ben. Buğdaylarımızı oradan kovayla alıp içine dökeceğiz ve öğüteceğiz. Şimdi arkadaşlar çuvalı taktık makinemizin ağzına. Makinemizi çalıştıralım. Biraz gürültülü. Biraz değil, bayağı gürültülü. Şimdi haznenin içine birkaç kova dökeyim. Ondan sonra size öğütülen buğdayları da göstereceğim. Bakın arkadaşlar. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Yani tam flake yapmasa da buğdayları böyle ikiye kuruyor. Görebiliyor musunuz? Yani bu ezdikten sonra da koyunlarımız çok daha iyi midelerinde sindiriyorlar bu buğdayı arkadaşlar. Bakın makinenin içinde göstereyim size. Şöyle. Ortada şurada bir kısım var, orada giriyor. İçinde 2 tane silindir var. O silindirin arasından geçince buğdaylarımız böyle bu şekilde almış oluyor. Aslında bunları biraz nemlendirip de yapsam tam flake olur ama yani ona uğraşacak vaktimiz de yok. Böyle bir teçhizat da yok. Onun için böyle kullanmaya devam edeceğiz. Yani benim anlatacaklarım, aklıma gelenler düşünüyorum ama bu dönemdeki rasyonla ilgili aklıma daha başka bir konu gelmiyor. Eğer unuttuğum, atladığım bir şey varsa veya sizin merak ettiğiniz konular varsa yorumlar kısmında sorabilirsiniz arkadaşlar. Elimden geldiğince bütün yorumlarınıza zaten dikkat ediyorsanız cevap vermeye çalışıyorum. Belirttiğim gibi bu videoda sadece genç kızların, buradaki genç kızların beslenmesini, bu genç kızların rasyonunu anlattım. Ve gebe koyunlarımızın doğuma son 1 ay ki ve doğumdan sonraki 1,5 ay ki, yani o 2 ay diyelim o döneme, en kritik beslenme dönemindeki rasyonlarından bahsettim arkadaşlar. Unutmadan şu konuya da ben değinmek istiyorum. Yani bu paylaştıklarım benim, sizin de kesinlikle böyle yapmanız gerekiyor dediğim şeyler asla değil. Yani bu benim paylaşımlarım, kendi edindiğim tecrübelerim, kendi edindiğim araştırmalarımdan edindiğim bilgilere dayanarak yaptığım rasyon ve bilgiler, bunları size aktarıyorum. Yani bu konularla ilgili çok daha bilgi sahibi hocalarımız, büyüklerimiz var. Ben sadece kendi çapımda araştırarak edindiğim bilgileri ve tecrübelerimi size aktarmaya çalıştım bu rasyon konusunda. Yani siz de arkadaşlar araştırarak rasyonlarınızı hazırlayın. Bir de yani şu faktör var. Her koyunun canlı ağırlığı değişiyor. Her ırkın canlı ağırlığı değişiyor. Şimdi benim
sallıyorum, anaçlarımın ortalama canlı ağırlıkları 90 kilo diyeyim, atıyorum rakamları. Başka bir koyun ırkının ortalama canlı ağırlığı anaçta 60 kilo olabiliyor. Bu durumda benim rasyonumu gidip o hayvana siz yedirirseniz o hayvana o yem, o rasyondaki yemler fazla gelecektir ve o hayvanı yem çarpacaktır. Ya onun için lütfen buna çok dikkat edin. Ben kendi hayvanlarıma verdiğim rasyonu size anlatıyorum. Yani bu verdiğim rasyon her hayvan için geçerli değildir. Bunlar benim kendi tecrübelerim. Yani lütfen siz de araştırın ve araştırmalarınızı bir tek kaynaktan değil 3-4 kaynaktan yapın arkadaşlar. Bu kısa bilgiyi de vermek istedim, sizinle paylaşmak istedim. İlerleyen dönemlerde işte doğum bittikten sonra hayvanlarımızı nasıl kuruya çekiyoruz? Yani sütlerini kesmesi için kuruya nasıl çekiyoruz hayvanlarımızı? Onun dışında tekrar flashing'e, koç katımına nasıl hazırlıyoruz? Flashing'de nasıl besleme yapıyoruz? Bunlar da çok önemli konular biliyorsunuz ki. Bunlarla ilgili videolarda ilerleyen dönemlerde kesinlikle paylaşacağım. Ama bunlardan önce şimdi heyecanla ben doğumları bekliyorum. Siz de eminim ki benim kadar merak ediyorsunuzdur doğum sürecini. Yeni kuzuları görmek istediğinizi adım gibi biliyorum. Hep birlikte ilk önce o anlara şahit olduktan sonra diğer rasyon kısımlarına geçeceğiz. Bugünlük bu videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hepinize selamlar. Hoşça kalın.